Merhaba örgü severler. Bugün sizlere örgüye yeni başlayanların bile rahatlıkla örebileceği çok güzel bir modelle geldim. Modelin hem örmesi çok kolay hem de zevkle ilerleyen bir model. Ben bu modeli kullanarak yeni bir proje üzerinde çalışıyorum ve onun ön gösterimi, ön hazırlığı olsun istedim. Sizinle de paylaşmak istedim. Bu modeli kullanarak neler yapabilirsiniz? Hırkalar, atkılar, bebek örgüleri gibi pek çok projelerinizde bu örgü modelini kullanıp siz de güzel ürünler üretebilirsiniz. Eğer hazırsanız modelin yapımına başlayalım. Modelin yapımına geçmeden önce küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olup bildirimleri açarsanız yeni videolardan ilk siz haberdar olursunuz. Hatırlatmamı yaptıktan sonra hemen kullandığım iplik ve şiş bilgisi vermek istiyorum. Ben şimdi bu modeli küçük bir parça üzerinde göstereceğim ve elimde bebe ipi vardı. Onu kullanarak 4 milim şişle modelin anlatımını yapacağım. Bunu ise ihraç fazlası orta kalınlıkta bir iple ve 5 milim şiş kullanarak örmüştüm. Tabi siz öreceğiniz ürüne göre hırka olur, atkı olur. Yani yapacağınız işe göre ipinizi ve şişinizi ayarlayıp küçük bir parçada denedikten sonra modelin yapımına başlayabilirsiniz. Hemen ilmeğimi atarak örneğimi kurmaya başlıyorum. Modelimiz tek sayı üzerinden kuruluyor. Yani 13, 15, 17 gibi tek sayı üzerinden ilmeğimizi atıyoruz yapacağımız ürünün ölçüsüne göre. Ben burada küçük bir parçada göstereceğim için şöyle hemen ilmeklerimi atıp modeli kurmaya başlayacağım. Ben şişime 23 tane ilmek attım küçük bir parçada göstereceğim için ve daha sonra açılmaması için buradaki ipi düğümlüyorum. Ve hemen örgümü çeviriyorum. Bu kısım ilmek attıktan sonraki ördüğümüz kısım örgünün ters yüzü oluyor. Ben lastik uygulamayacağım için bu sırada düz örerek ilmeklerimi hazırlıyorum. İlk ilmeğimi örmeden aldım ve geri kalan bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Dediğim gibi burası örgünün ters yüzü oluyor. Ama siz lastik uygulayacaksanız önce isterseniz bir ters bir düz, isterseniz iki ters iki düz ya da pirinç örneği gibi örnekler uyguladıktan sonra modeli uygulamaya başlayabilirsiniz. Ben bütün ilmeklerimi düz olarak öreyim ve modelin ilk sırasına başlayalım. Bütün ilmeklerimi düz olarak ördüm ve artık örgünün ön yüzündeyim. Modelimiz 4 sıradan oluşuyor ve çok kolay örülüyor aslında. Bu sırada modelin birinci sırasında kenar ilmeğimi örmeden aldım ve geri kalan bütün ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Başka hiçbir işlem yapmıyoruz. Sıra sonuna kadar bütün ilmekleri düz olarak örüyoruz. Son ilmeğimi de düz olarak ördükten sonra örgümü çeviriyorum. İkinci sırasına geçmiş olduk modelin ve örgünün ters yüzünde de yine bütün kenar ilmeklerini örmeden alıyorum bu arada. Bu sırada da bütün ilmekleri ters olarak örüyorum. Modelin birinci ve ikinci sırasında düz yüzünde düz, ters yüzünde de bütün ilmekleri ters olarak sıra sonuna kadar örüyorum. Son ilmeğimi de ters olarak ördükten sonra örgümü çeviriyorum ve modelin 3. sırasına geldik. Ne yaptık? Bir yüzden birinci sırada düz, arkasında da yani ikinci sırada da ters örerek geldik. Şimdi 3. sırasındayız. Yine ilk ilmeğimi örmeden aldım. Geri kalan bütün ilmekleri yine bu sırada da düz olarak örüyorum. Dediğim gibi örgüye yeni başlayanların bile çok kolaylıkla yapabileceği bir model. Ben bu modelden kızlarıma hırka yapmıştım. Yıllardır kullanıyorlar ve çok rahat, çok güzel bir hırka oldu. Onun dışında atkılar, bereler, hırkalarda, yeleklerde çok güzel kullanabileceğiniz bir model olacak. 3. sıramı da bütün ilmeklerimi düz olarak ördükten sonra arka sırasında modelin işlemini yapmaya başlıyoruz. 4. sıraya geldim.
Modelin 4. sırasındayız. Örgümüzün ters yüzündeyiz. Burada yine ilk ilmeğimi örmeden aldım. Bu sırada artık işlemimiz bir ters bir düz olarak devam edecek ama küçük bir ayrıntısı var. Hemen kenar ilmeğimi yani ilk ilmeğimi örmeden aldıktan sonra bir ilmek ters ördüm. Diğer ilmeğimi düz öreceğim ama normalde böyle alıp örüyorduk. O şekilde değil. Şöyle bir alttaki ilmeğin boşluğuna batıp düz örüp diğer ilmeği bıraktım. Tekrar gösteriyorum. Bir ters. Düz ilmeğimi de örerken bir alttaki ilmeğin içine batarak düz ördüm ve diğer şişimdeki ilmeğimi bıraktım. Bu sıra boyunca bir ters bir düz olarak öreceğiz ve düz ilmeği örerken yine bir alttaki ilmeğe batıp düz olarak öreceğiz. Model bu kadar kolay ama ördükten sonra sonucu çok güzel oluyor. Tekrar gösteriyorum. Bir ters ördüm. Bir alttaki ilmeğin boşluğuna batıp düz olarak ördüm. Diğer ilmeği bırakıyorum. Bir ters. Düz örerken net görünüyordur inşallah. Şöyle yaklaştırayım. Düz örerken bu şişteki ilmeğime değil, altındaki ilmeğin boşluğuna batıp düz olarak ördüm. Bir ters, bir düz. Sıra sonuna kadar bu şekilde öreceğiz. Bir alttaki ilmeğin boşluğuna batıp düz örüyorum. Tersi normal ördüm. Düzü örerken bir alttaki boşluğa batıp düz örüyorum. Bir ters, düzü alttaki ilmeğe batıp o şekilde ördüm. Bir ters, düz örerken aşağıdaki ilmeğe batıp o şekilde örüyorum. Son 2 ilmeğim kaldı. Bunları da ters olarak örüp örgümün ön yüzüne dönüyorum. 4 sırayı tamamlamış olduk. Yani bir sıra ön yüzde düz, arkada ters. Tekrar ön yüzde hiçbir işlem yapmadan düz ördük ve ters sırasını örerken yani örgünün 4. sırasında arka yüzünde bir ters bir düz olarak ördük ve ilk modeli tamamlamış olduk. Ve şimdi yine modeli tekrar ediyoruz. Yani ne yapacağız? Bu sırada da hiçbir işlem yapmadan bütün ilmekleri düz öreceğiz. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Geri kalan bütün ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Başka hiçbir işlem yok. Tıpkı diğer sıralarda yaptığımız gibi toplamda 4 sıra öreceğiz. 4. sırada işlem yapacağız. Bu yüzden sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Ve son olarak kenar ilmeklerimi de ördükten sonra örgümü çevirdim. Yine örgünün yani modelin 2. sırası oluyor bu sırada da. Ne yapıyorduk? Yine kenar ilmeği örmeden alıp bütün ilmekleri ters olarak örüyorum. Bu sırada da yapılacak başka hiçbir işlem yok. Sadece bütün ilmekleri ters olarak örüyoruz. Son ilmeğimi de ters olarak ördüm ve örgünün ön yüzüne geçiyorum. Yani 3. sırasındayım. Yine kenar ilmeğimi yani ilk ilmeğimi örmeden aldım. Bu sırada da bütün ilmekleri düz olarak örüyorum. Sıra sonuna kadar bütün ilmekleri düz olarak örüp sırayı tamamlayacağız. Son ilmeğimi de düz olarak ördüm ve örneğin 4. sırasındayız. Yani örgümüzün arka yüzünde bir ters bir düz ördüğümüz sıradayız. Yine ters ilmek olarak ilk ilmeğimi örmeden aldım. Yanındaki ilmeği bir ters ördüm. Düz ilmeği örerken bir alttaki ilmeğe batıp düz olarak ördüm. Bir ters, düzü örerken alttaki ilmeğe batıp düz örüyorum. Diğer şişimde olan o ilmeğimi bıraktığım zaman modelim oluşuyor. Bir ters, bir alttaki ilmeğe batıp düz. Bu sıra boyunca hep bu işlemi yapıyoruz. Modelin kurulumu, örümü bu kadar kolay arkadaşlar. Bence siz de çok güzel örgüler, örnekler çıkaracaksınız bu modelle. Bir ters, bir düz, bir ters,
bir düz ama ne yapıyorduk? Aşağıdaki ilmeğe batıp o şekilde örüyoruz. Son 2 ilmeğimi de ters olarak ördüm. Şöyle hemen ön yüzünden göstereyim. Artık ufak ufak belli olmaya başladı. Aslında kamerada daha net çıkmıyor. Çok daha güzel görünüyor ama siz de örüp denediğiniz zaman göreceksiniz. Yine tekrar modeli başa döndük. Yani ne yapacağız? 3 sıra hiçbir işlem yapmadan tersi ters, düzü düz örüp 4. sırada modelimizin kurulumunu yapacağız. Ben biraz ilerleteyim. Sonra nasıl olduğuna birlikte bakalım, nasıl göründüğüne. Ben modelimde birkaç sıra ilerledim. Gördüğünüz gibi bu şekilde görünüyor. Farklı iplerle, farklı şişlerle dokusu da değişiyor. Bunu dediğim gibi ihraç fazlası bir ip ve 5 milim şiş kullanmıştım. Bunu bebe ipliğiyle ördüm ve 4 milim şiş kullandım. Ve hazırladığım, üzerinde çalıştığım projemde de 6 milim şiş kullanarak ördüm. Dokusu inanılmaz güzel. Böyle dökümlü hırkalar, dökümlü şallar, yani böyle döküm döküm olsun istiyorsanız 6 milim şişle de çok güzel oldu. Şöyle yakından göstereyim. Bunu da tamamladığım zaman ilk üyelere özel olarak yayınlayacağım. Katıl butonuna tıklayanlara özel. Oradan da bildirimleri açarsanız haberdar olursunuz. Beni buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Videomu beğenip yorum yapmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.